Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Tepsiler dolusu baklava tarifi hazırlıyorum. Yapımı hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Evet, tepsiler dolusu kuru baklavayı uzun süre saklayabilirsiniz. Evet, hamuru için 3 adet tam yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su. Evet, biraz karıştıralım. 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke, 8-8,5 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mg'dır. Hamuru toparladım, gördüğünüz gibi ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra tekrardan ikiye keserek uzun şeritler halinde keserek mandalina büyüklüğünde parçalar keserek yuvarlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Toplamda 49 bezeye kestim. Un serpilmiş tepsinin içine alarak en az 1 saat dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Evet, 2 tane bezeyi üst üste alalım. Nişasta ve un karışımıyla açalım. Hamuru büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Evet, ikişerli olarak hamurları açarak tezgahın kenarında üzeri kurumaması için de bir sofra bezi örterek üst üste bekletiyorum. Bir tepsilik yufkayı açtım. Şöyle kenarlarını keserek kare haline getiriyorum. Ve yağlıyorum. Toplamda 1 kilo tereyağı, 4 su bardağı sıvı yağla birlikte erittim. Üzerine bolca ince çekilmiş ceviz serpiyorum. İnce oklavaya sararak rulo haline getiriyorum. Oklavayı içinden çıkartarak düz bir şekilde bekletiyorum. Daha sonra 2 parmak genişliğinde keselim. Evet, yuvarlak tepsinin kenarlarından dizmeye başlıyorum. Evet, toplamda 12 tane yufka kullandım bu küçük tepsi için. Evet, hepsini keserek tepsiye oturtturuyorum. Evet, bu baklavayı çok seviyorum. Dilerseniz fındıklı, fıstıklı, kadayıflı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben sadece cevizli olarak hazırladım. Sıkı sıkı tepsiyi dolduruyorum.
En son elinle üzerlerine hafif bir şekilde bastırarak hepsinin aynı boyda olmasını sağlıyorum. Ve üzerine bolca eritilmiş tereyağı, saf tereyağı gezdiriyorum. Sıvı yağ ile birlikte karışık kullanıyorum. Dilerseniz sadece sırf tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet, kenarda bekletiyorum. İkinci baklavam için hamurlarımı açtım. Oklavaya doluyorum. İki taraftan ittirerek büzgü yapıyorum. Oklavadan çıkartarak dikkatli bir şekilde büzgüyü açalım. Ve tezgahın kenarını bu şekilde hazırlayarak yufkalarımı en az 10 dakika kuruttum. Evet, yufkalarım hazır. Baklavamı 180 dereceli alt üst fırının alt tarafını aldım. Üzerine bir tepsi kapattım. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye indirerek 1 saat pişirmeyi bırakıyorum. Kenarlarını şöyle düzelterek orta kısmını alıyorum. Orta kısmına hafif yağ gezdiriyorum. Aralıklı olacak şekilde fındık ve ceviz karışımından şöyle birer kaşık gezdiriyorum. Evet, videodaki gibi midye baklavalarımızı hazırlayalım. İkinci tepsi baklavama hızlı bir şekilde geçtim, gördüğünüz gibi. Kenarlarını kapatıyorum. Elimle iki taraftan sıkıştırarak şekli veriyorum. Sizler de videodaki gibi hazırlayabilirsiniz. Evet, kenarlarından kestikten sonra ters çevirerek iki kenarını çok sıkı bir şekilde sıktırdıktan sonra yuvarlak büyük fırın tepsisine diziyorum. Evet, en son kenarlarını tekrardan sıkı sıkı bastırıyorum. Evet, üzerlerine her tarafına gelecek şekilde kaşık yardımıyla bolca yağ gezdiriyorum. Evet, ikinci tepsim de hazır. Bir saat sonra tepsi üzerinden aldım. Dereceyi de 160 dereceye düşürdüm. Pişirmeye devam ediyorum. Üçüncü şekil için 2-2 açtım. Ortadan ikiye kesiyorum. Yağlıyorum. Videodaki gibi kenarlarını katlıyorum. Evet, oklavamı yufkanın üzerine dizdikten sonra fındık ve ceviz serpiyorum. Rulo şekilde sararak iki kenarından ittirerek düzgün baklavamı da hazırlıyorum. Evet, tepsiye alıyorum. Yarım yufkadan hazırlıyorum. Yufkaların büyük olduğu için fazla kalın olmaması için yarım yufkadan hazırlayalım. Yufka
Yufkaları ikişerli olarak açtım. Toplamda bir tepsi için 12 yufka kullandım. Diğer baklavamı fırından çıkardım. Midye baklavamı da aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Evet, burma baklavamı da fırın tepsisine diziyorum. Üzerini düzeltiyorum. Ve üzerine yağ gezdirelim. Son şekil için aynı burma baklava gibi ortadan ikiye keserek hazırlıyorum. Burkuyorum. Burktuklarımı ortadan ikiye keserek bülbül şekli veriyorum. Yuvarlak fırın tepsisine alıyorum. Üzerine bolca yağ gezdiriyorum. Evet, kalan yağı son 3 baklavama gezdiriyorum. İsterseniz çiğ, isterseniz kuru baklava olarak saklayabilirsiniz. Pişirmeden buzluğa atarak da saklayabilirsiniz. Her iki türlü de uzun süre muhafaza etme yöntemidir. Midye baklavamı çıkartıyorum ve küçük baklavalarımı da aynı yöntemle fırında pişirmeye devam ediyorum. Evet, tüm baklavalarım şerbetlemeye hazır. Kuru olarak saklıyorum. İhtiyaç zamanı fırında ısıtarak şerbet hazırlayarak her ikisini de sıcak olarak şerbetliyorum. Evet, her bir baklavamı şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Hepsi birbirinden güzel ve lezzetli oldu. Evet, şerbetlerini hazırlayarak sıcak sıcak şerbetleyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.